Aslı Özkaya. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Ben sizlerden eski eşimin bulunmasını istiyorum. Ve benden almış olduğu nafakanın da artık bir son bulmasını istiyorum. Çünkü çok zor durumdayım ve bu borcun altından kalkamıyorum. Evlilik benim için iyi bir şey olur sanmıştım. Hatta evlenmeyi bir şirkete ortak olmak gibi görmüştüm. O şirket için çok fazla para harcadığınızı ama bunun sonucunda o şirketin battığınızı düşünün. Ve ben şu an battım. Sizlerden eski eşimin bulunmasını ve benden almış olduğu nafakadan da artık vazgeçmesini istiyorum. Sevgili izleyiciler, hiç kimse yuvası yıkılsın diye bir evlilik yapmaz. Evlilikler ve insanlar sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Fakat unutmayın ki insanlar değildir sizi hayal kırıklığına uğratan. Siz yanlış insanlar üzerinde hayaller kurduğunuz için bu hayal kırıklıklarını yaşıyorsunuz. Gelin şimdi sizi kendisini bir savaşın içinde gibi hisseden Hasan Bey'le tanıştırayım. Ben eski eşimden bir şans daha istiyorum. Onunla bir daha asla görüşmek istemezdim ama mecbur kaldığım için tekrardan görüşmek istiyorum onunla. Borç batağına girdim, o borçtan çıkamıyorum. Bir zaman sonra böyle şey oluyor, ATM cihazı gibi böyle. O benden para çekiyor, ben sesimi çıkartmıyorum. Benim borcum, bankaya olan borcum 800 bin liradan daha fazla. Özlem Hanım'ın Hasan Bey'den önce bir ya da iki kez evlendiğini, boşandığını tespit ettik. Hani bir kadını araştırırsın, bir TC numarasını alırsın, bir E-Devleti'ne girersin ya bir pasaportuna bakarsın. Körü körüne evlenmişsin ya. Hoş geldiniz. Hoş buldum aslanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Böyle bir sağ olun, iyiyim diyorsunuz ama... Yani içimi bir de bana sorun. Peki ben hikayenizi biraz olsun biliyorum. Ama programa başvurma sebebinizi, kimden bir şans istediğinizi izleyicilerimiz için bir kere daha sormak istiyorum. Ben eski eşimden bir şans daha istiyorum. Ya aslında şöyle söyleyeyim, onunla bir daha asla görüşmek istemezdim ama mecbur kaldığım için tekrardan görüşmek istiyorum onunla. Neden? Yani yine yüz yüze bakacağım onunla, yapacak bir şey yok. Çünkü yani bir borç batağına girdim, o borçtan çıkamıyorum. Sağlığımdan oldum, psikolojim bozuldu, ne gece yatabiliyorum ne sabah kalkabiliyorum. Ya borç üstüne borç yapınca insan gerçekten hayattan soğuyormuş. Ben bunu gördüm. En azından diyorum ki hani eski eşimden ona vermiş olduğum şu nafakadan bir vazgeçse ben de bir hani en azından şu omzumdaki bir yük bir azalsa. Siz resmen boşandınız mı? Ya boşandık, ya ben şöyle söyleyeyim, benim aramızda bir şey yoktu diye biliyordum ben. Nasıl? Ben mahkemede öğrendim açıkçası boşandığımızı. Ya şöyle söyleyeyim, Nasıl? bir problem yoktu benim için. Çünkü o ne diyorsa ben onu yapıyordum. Siz mutlu bir evliliğin... İsmi neydi eşinizin? Boşandığınız İsmi eşiniz? Özlem'di eşim. Özlem Hanım. Evet. Siz Özlem Hanım'la evliydiniz. Güzel de bir evliliğiniz vardı diye biliyordunuz. Öyle biliyordum, evet. Ama şu çok değişik geldi bana. Mahkemede boşandığımızı anladım. Ne demek? Size şöyle söyleyeyim. Garip Ben bugüne geldi. kadar benden ilk tanışmamızdan ayrılık aşamasına kadar benden ne istiyorsa hepsini yaptım. Zaten o yüzden borcun altına girdim. Ona hiçbir şekilde hayır diyemedim onu sevdiğim için. Ama şöyle söyleyeyim. Mahkemede bana hakim şiddetli geçimsizlik dediği zaman ben çok şaşırdım. Çünkü aramızda bugüne kadar ne bir tartışma oldu, ne bir bahsettiği gibi bir şiddetli geçimsizlik gibi bir şey yaşandı. Gayet de iyi anlaşıyorduk. Niye o boşandınız esnada o öğrendim. zaman? Neden ayrıldık? Çünkü annesiyle gideceğini söyledi, bir süre gideceğini söyledi. Ben de gitsin en azından hani kızcağız mutlu olsun. Muhtemelen de kötü hissediyordur kendini. Zaten evlendiğimiz zaman ailesi de gelmemişti. O zaman da kendi kötü hissetmişti. Ben de izin verdim, gitti. Gidiş o gidiş. Meğerse mutlu Kaç değilmiş yıllık yani. bir evlilikten bahsediyoruz? Bizim 1 yıllık bir evliliğimiz vardı. Ha, 1 yıl. Evet, Bir bir topu yıl. 1 yıllık evlisiniz. O 1 yıllık süreçte de anneme gideceğim dedi. Gitti. Ben dedim hani biraz kafasını dağıtır gelir. Gidiş o gidiş. Bir daha da gelmedi. Bir baktım mahkemenin
Celbi gelmiş, ayrılmak istiyor benden. Şimdi bak bizim böyle programlarda erkekler de kadınlar da gelse, başvursa bizim evliliğimizde bir sorun yoktu aslanım. Ne olduysa karım evden kaçtı ya da aynı şekilde erkek içinde bir anda bitti. Şimdi senin açından bir şey yok. Acaba kadının açısından ne yaşanmış olabilir? Çünkü bir kadın bir yıllık evliliğini severek evlendiyse kolay kolay bitirmez. Ya orası öyle aslanım, ben bunu çok düşündüm. Şimdi bir yerde bir kopukluk var ki anneme gidiyorum diye gidip bir daha dönmüyor. Mahkemede boşandığını ve geçimsizliği öğreniyorsun. İnanın aslanım, ben bunu çok düşündüm. Hani kendimde mi acaba bir problem var, sorun var? Ölçtüm, tarttım, bende hiçbir problem yok. Tek bir sebebi var, bizi onunla tanıştıran İrem Hanım var. İrem Hanım'dan bahsedeyim mi size ben? Bahset lütfen. Bizim çalıştığımız yerde bir arkadaş grubumuz vardı. Bu İrem Hanım sonradan geldi bizim gruba. Tanıştığınız yerde mi çalıştığınız yerde? Ya çalıştığım yerde bir hani iyi anlaşan arkadaşlar Siz olur iş ya. ortamında mı Evet, tanıştınız? evet. Nasıl tanıştınız? Bir önce onu anlat, sonra İrem Hanım'a geç. Tamam. Ben o dönem annem çok evlenmemi istiyordu. Hani artık dedi yaşın geldi. Yani konu komşu hep evlendi. O da yani haklıdır dedim yani. Tek çocuk musun? Evet. O da dedim hani kadın haklıdır dedim. Sonuçta konu Mürüvvetini komşu görmek evet istiyor. mutlu oluyor. Çocuğu da öyle olsun istiyor. Bir torun istiyor. Ben zaten aklımda benim vardı evlilik. Ama böyle hani bu kadar hızlandırılmış bir evlilik düşünmemiştim. Daha sonra ben bunu tabii yakın arkadaşlarıma söyledim işteyken. Dedim ki böyle böyle ben helal süt emmiş birisini istiyorum. Annem de yani yakama yapışmış artık bir an önce evlen diye. Daha sonra ben arkadaşlarıma tabii bahsettim evlenmek istiyorum diye. O arkadaşlarım arasında böyle hani sonradan bizim aramızda katılan bir arkadaşımız vardı işte İrem dediğim kişi. İrem de geldi sağ olsun bana dedi ki işte böyle böyle ben istersen aracı olurum. Benim bir arkadaşım var tam aradığın gibi. İşte yani boyu boyuna suyu suyuna tamam dedim ben de hani. Ama şöyle bir şey ben hemen bir evlilik beklemiyordum dedim bir tanışma olur dedim bir seneye yakın hani Bir her şey- görüşürüz. evet, görüşürüz ederiz bir annemle tanıştırırım ederim. Aileler tanışır. Çok hızlı bir şekilde Nasıl? olaylar gelişti. İrem gidip benden bahsediyor, bütün her şeyimi bahsediyor. Ben hatta ilk görüşmemizde, buluşmamızda Özlem'le İrem'i de çağırdım. Birkaç arkadaşımız daha vardı. Hani biraz İlk baş başa buluşmadınız. Yok buluşmadık. Arkadaşlarınızla beraber bir aradaydınız. Evet, Yemeğe mi kendi- gittiniz? Ya şöyle söyleyeyim, yemeğe gidecektik. Sanki onun haberi yokmuş da ben onu hani böyle son dakika davet ediyormuşum gibi. Orada aslında açılacaktım ona, duygularımı söyleyecektim. Ya başta böyle bir düşüncem yoktu hani böyle evliliğe gidecek diye düşünmedim. Ben hani böyle bir tanışma yemeği olur gibisinden düşündüm. Ama niyetin ciddiymiş çünkü arkadaşların demişsin ki evlenmek istiyorum. Ya ama şey değildi, özlem değildi. Şimdi ben eski lise arkadaşlarımla falan da görüştüm. Ama hani o yaşta artık bekar kalmamıştı. Biraz da mecbur kaldım diyebilirim. Sen böyle çıktın böyle evlenilecek birilerini arıyorsun gibi bir imaj çizdin şimdi Arıyordum bende. ama şey de istemiyordum yani böyle hani üçüncü bir kişinin dahil olup böyle görücü usulü bir evlilik falan düşünmüyordum. Sadece tanışmak için ben Özlem'le o gün buluşmuştum. Sen aşk evliliği yapmak istiyordun. Evet. Ama bunu da hızlı bir şekilde yapmak istiyordun. Annem için hızlandırmak istemiştim. Tamam. Seni İrem bu kızla tanıştırmak istedi. Çünkü Tanıştırdı. İrem'e de muhtemelen sen mi söyledin İrem'e? Ya birebir de gidip İrem'e ben birini bana bulur musun demedim. Çevrendekiler Bahsetmiş. İrem'e söylüyor. Muhtemelen öyle olmuş. İrem de sana bir kız getiriyor. Tanış bununla. Helal süt emmiş bir kız mı diyor. Evet bana bu şekilde söyledi. Bana böyle bir şey yaparsan hani kızların hoşuna gidebileceğini söyledi. İşte hani onu da davet et ama birebir de hani şu an görüşmek istemezsen, çekinirsen, utanırsan onu da çağır. O şekilde ben hani bir şey bahane eder giderim. Siz de yüz yüze konuşursunuz gibi bir şey söyledi. Benim de kafama yattı. O gün görüştük. Açıkçası ilk görüşte ben hani böyle evlenilecek Olmadı gibi bir şey hissetmemiştim. Ya sonra annem de böyle hani tekrardan hatırlatınca hani evlen diye ben de dedim hani hali hazırda böyle Şu bir anneler tanımışım. böyle bazen evet onların sağduyuları önemli ama bazen de çok evlilik işlerinde çok da müdahale etmemek lazım. Uyarılarını dikkate almak lazım ama bu iş aceleye gelmez. Bir hayat, bir ömür baktığında. İşte zamanı geri alabilsem. Sen ilk karşı yani bir araya geldiğinizde hiçbir şey hissetmedin mi? Ya hiçbir şey hissetmedim ama dediğim gibi yani hani bir tanışma süresi vardı. Birkaç defa daha buluştuk. Ben sonra kendisiyle teke tek de görüştüm. Ama o görüşmemde bu arada şey hissettim. O toplulukta buluştuğum şeyi hissetmemiştim ama birebir de görüştüğümde böyle sanki ortak noktalarımız varmış. Hani neden olmasın? Ben de istiyorum. Annem için de hani tamam dedim. İrem sayesinde öyle bir şekilde tanıştık. Öyle bir evliliğe gitti yani. Çok sık görüştünüz mü sonra? Yok birkaç defa görüştük. Bir iki kere görüştünüz hemen evlendiniz mi?
Ya hemen evlendik, şöyle, bu benim istediğim bir şey değildi açık konuşmak gerekirse. Karşı taraf mı baskı yaptı evlenelim Evet, diye? Özlem sürekli böyle işte ben ona en başta söyledim, hani birebir de görüştüğümüzde dedim ki ben evlenmek istiyorum ama bu kadar hani hızlı bir süreç, çünkü yakın arkadaşlarımdan biliyordum. Onlar da böyle hani hızlı bir yola girdikleri zaman sonunda mutsuz olduklarını görmüştüm. Ama hani kıramadım yani, sürekli böyle, çünkü şey yapıyordu. Şu arkadaşım işte bak evlenme teklifi almış, çok mutlu, bana ne zaman nasip olacak gibi böyle bir Bu düşünceye sözler sokunca seni beni... daha da itmedi mi? Genelde erkekleri daha da iter bu sözler. Ya şöyle söyleyeyim, o konuşmamızda dedim ya bir şeyler ben de hissetmeye başladım. Hani ortak Ya senin noktalarımız aslında bak vardı. şu an hani hem mesleki olarak psikologluğumdan yola çıkarak seni gördüğümde sen böyle kimseyi kolay kolay kırmak, incitmek istemeyen, kolay kolay hayır diyemeyen birine benziyorsun. Bu Onunla tanışana kadar yolculukta da mı öyleydi. böyle oldu? Hani bu evlilik konusunda da mı aslında Özlem seni görünce beğendi anlattığın beğendi, kadarıyla. Evliliği kabul etti. Ama sen o kısımda çok böyle istekli değilsin gibi anlatıyorsun şu anda. Ya Yani neredeyse zorla evlendim aslında onun diyeceksin gibi bir şey. bana onun birazdan. gibi bir şey, evet. Biraz beni buna mecbur bıraktı. Sürekli dediğim gibi hani insanların hayatından örnekler verdi. Bak şu yakın arkadaşım evlendi, işte ben ne zaman gelinlik giyeceğim, işte ne zaman evlenme teklifi, işte şunu yaparsan aslında her kız mutlu olur gibisinden bana ufak ufak böyle mesajlar veriyordu. Yani bana bunu yaparsan ben çok Ne mutlu mesela olurum. o ne yaparsandan kastın yüzük, takı, bilezik, altın muhabbetleri mi? Evet. Genelde hep öyle oluyor ya. Evet yani. Ne? İşte deniz manzarasını çok sevdiğini falan söylemişti. Ben de hani bu bir köşesine duruyordu aklımın, hani evlenme teklifi edersem denizden hoşlandığı için bir otelin üst katında hani deniz manzarasını daha rahat görebileceği bir şekilde planlamıştım. O süreçte de hani Nasıl onu yaptın? yaptım. Ya şöyle söyleyeyim, bir otelin üst katında rezervasyon yaptım. İrem'le gelirse daha mutlu olacağını hissettim ama şöyle bir şey var. Evlenme teklifi edecektim. Bir dakika İrem'le mi geldi oraya? İrem'le geldi. Neden? Çünkü İrem konuyu ben anlattığım için biliyordu. Şimdi anlatmasaydım böyle bilmeyeceği için evlilik teklif edeceğimi, daha böyle hazırlıksız gelecekti. Ondan da mutsuz olacaktı. Çünkü öyle bir karaktere sahip, böyle her Giyinsin, şeyin... kuşansın, fotoğraf çekelim falan Evet, gibi bol bol düşündüğün fotoğraf için. çekmeyi sever, benim tam aksime. Bir de böyle her şeyin ilkini çok seviyor. Yani Ayşe'de Fatma'da olmasın, sadece bende olsun. O paylaşacak, hava atacak ya. Yani İrem'de dedim çaktırmadan, hani işte Özlem bak şık giyin, işte manzara, ben daha önce orada oturmuştum arkadaşlarıma gibisinden. Anladım. Destek aldın İrem'den, Destek o da geldi aldım. mecburen. Evet, o şekilde onu güzel falan giydirdi ki bir daha ekstra bir masrafa girmeyeyim. Çünkü beğenmeyecekti, tekrardan et diyecekti falan. Çok masraf ettin mi bu evlilik teklifi için? O evlenme teklifi bana 50 bin liraya patladı aslanım. Toplamda 50 bin liraya patladı. Şöyle bir saçmalık da ben yaşadım. İlk defa Özlem'de görüyorum böyle bir şeyi. Çünkü arkadaşlarım da evlendi. Böyle bir şey görmedim ben. Ne o? Şimdi ben hani normalde ne olur filmlerde veya dışarıda baktığımız zaman, yani çiçeğini, çikolatanı alırsın, İstemeye yüzüğünü gidersin. alırsın, diz çökersin, hani evlenme teklifi edersin. Aha, evlenme teklifi. Özlem'de çok farklı şeyler vardı. Yani Ne gibi? mesela ben zaten o gün sana evlenme teklifi edeceğim ya, bunun haricinde başka bir hediye daha istiyor benden. O onun yerine geçmiyormuş yani, yüzük o hediye yerine geçmiyormuş. Ne yerine Bir geçiyormuş? de teklif ederken bir hediye vermen gerekiyormuş. Hani Allah, tamam ilk dedim, defa buna da duydum tamam bunu da. dedim. Ne aldın hediye? Özel Kü- değilse. Künye aldım ona. Yani şunu anlıyorum açıkçası anlattığından. Sanki maddi şeylere dönük bir kızmış gibi. İstiyor yani. Hani bir insan belli eder, çaktırmadan yönlen... Ama bu resmen istiyormuş gibi hissettirdin bana. Ya o öyle bir insan, yani maddi şeylerden mutlu olabilen bir insan. Onda o maneviyat yok, ben bunu fark ettim. Bir yıllık evlilik süresince ben ne aldıysa hiçbir şekilde söylenmedim. Yani şunu mu istedi, son model bir şey mi istedi? Hepsine tamam dedim. Hep istiyor yani. Ya bu sürece dedim, madem girdim ben, hani bu evlilik yoluna girdim. Ne istiyorsa Devam tamam, her etti şey. yani bu istekler o zaman. İstemeye sürekli devam etti. İşte bunu garip garip adetler çıkardı başıma. İşte yok bunu aldın, benim en yakın arkadaşım da bunu alman gerekiyor. Bizim o tarafta öyle. Yok anneme bunu alman lazım. Bizim oralarda böyle, yani sürekli tamam dedim. Hani bir zaman sonra böyle şey oluyorsun. ATM cihazı gibi böyle. O benden para çekiyor. Ben sesimi çıkartmıyorum. Yine de yaranamadım. Hani
bu asla Özlem'de şey vardı. Maneviyat onda sıfırdır. Peki hiç böyle yani bunu sana birazdan soracaktım ama hiç demedin mi ya hani Hasan? Ya biz hep maddi şeyler üzerinden gidiyoruz. Hani niye böylesin? Kaybetmekten mi korktun? Kaybetmekten de korktum. Bir de yani böyle nasıl diyeyim? Hani hiç soğumadın mı? Ben erkek olsam bir midem bulanır yani. Hani soğurum. Bunu da işte kendi hatama veriyorum. Ama bir şeylerden böyle hani şüpheleniyordum, ediyordum ama hani konduramıyorsun. Sonuçta bir yola girmişsin. Artık onu eşim gözüyle bakıyorum. Annem zaten Özlem'i çok sevmişti tanıştırmaya Annen çok götürdüğümüz zaman. sevdi. Ben Tamam. onu kendi tarafını tanımadım. Orası bir yani ayrı bir konu ama yani benim annem onu çok sevmişti mesela. Hani annemi de daha hani kaçırma dedi, bak güzel kız dedi. Onun annesiyle babasıyla tanışmadın mı? Yok, tanışmadım çünkü bana hep şey söyledi, benim annem babam Almanya'da dedi. Ben de dedi 5 senedir buradayım, Almanya'dayım dedi. Orada yani Ya sen evlenme teklifi ettin falan annesiyle babasıyla tanışmadan yok, ettin. yok gelmedi. Sadece hatta şeyde bile kız isteme, Kız istemeyin, kimden istediniz kızı? ya o da şöyle oldu, yine saçmalık var bu işin içinde biliyorum ama o an fark etmiyorsunuz işte bu süreçte olduğunuz için. Görüntülü bir şekilde kız isteme merasimi gerçekleşti. Bildiğiniz- Görüntülü mü? Evet, telefonla görüntülü bir şekilde Almanya'daymış, gelemezmiş işte. Vize O kızı sorunu evleniyor filan. canım, nasıl gelemez, kızını isteyecekler. Yani ya senin gitmen lazım ya da onların gelmesi lazım. Yani Özlem ben söylediğim zaman böyle söyledi işte, gelemiyorlar, onların böyle bir problemi var işte, daha da Tam süreç... neredesiniz o anda? Nereye gittin Bizim kız isteme? evdeydik ama şöyle bir şey de var. Kızı sizin evde mi istediniz? Evet, bizim evde istedik. Onlarla da o şekilde tanışmış oldum. Bir kere gördüm annesini babasını. Kim onlar Kısacık dedi? konuştum. Bunun Özlem'in İstanbul'da bir tane amcası vardı, Aslan'ın. Tamam. Amcasıyla tanıştım. Yani anne babası yerine onu koymuş. Onu bana tanıttı. O şekilde tanıştık. Amcası da yani onun gibi biraz hissettim, yani Özlem'in karakterine benzer. O yüzden muhtemelen çok iyi anlaşıyorlar zaten. Hatta Maddiyatçı biri gibi hissettim. şöyle söyleyeyim size, bunlar bana hani ben onlara bir sürü şey yaptım ya, hiçbir şekilde paraya ölçmeden ne istiyorlarsa verdim. Bunlar bana hediye olarak bir tane cüzdanla bir tane saat verdiler. Ben bu saati, bu borcu harca girdiğim Kolundaki zaman... saat mi? Evet, kolumdaki saat. Bu saati Hala da bana takıyor saat. amcasıyla Özlem hediye etti. Ben de şey düşündüm, hani asla satmak istemezdim çünkü öyle bir insan değilim. Ama mecbur kaldım aslanım. Gittim bir kuyumcuya, dedim ki ha böyle bunu ben ne kadara hani Bozdururum. alırsınız? Hani ben sonra şeyi düşündüm. Tekrardan biraz daha hani şey yapınca alırım. Bir arkadaşımdan falan alırım. Ha, sen boşandın ama bir yanında Özlem Hanım'ı istiyor gibi anlatıyorsun bak şimdi. Böyle severek boşanmışsın gibi. Ya şöyle, ben hediyelere değer veriyorum. Ha. Şimdi onu bana almış ya, ama burada şöyle bir şey var. Bu bana anlattığı gibi gerçek bir saat değil. Bir dakika, sen bozdurmaya gittin Evet, saati. hani bir şey kapatırım, bir borcumu en azından bir köşesinden kapatırım gibi. Ne dediler? Kuyumcuya gittiğimde 5.000 liralık saat dedi bana. Onun anlattığı gibi böyle 100.000 liralık bir saat bile değilmiş. Sahte saat mi takmış? Sahte saat takmış ve amcasıyla birlikte beni işletmişler bunlar. Bir güzel kandırmışlar. Kuyumcuya gitmesem haberim olmayacak. Sen şimdi evlilik teklifinde bir para harcadın, 50.000 lira. Evet. Muhtemelen evlenirken o kuaför masrafları, arkadaşıma da hediye al, o bu, onlara ne kadar gitmiştir sence? Onlara da hiç yoktan 25-30 bin. Diyorsun Gitmiştir. çikolatalar bilmem neler, Evet, hani o kondol. gümüş şeyler falan muhtemelen. 25-30 gitmiştir. 25-30 da oraya gitti, belki de daha fazla gitti. Yani ben dediğim gibi saymadığım için, ne istiyorsa yeter ki mutlu olsun diye baktığım için. 80-90 bin lira daha evlenmeden sen en az, zaten en az harcadın. Evet, 80 bin 90 bin var. Düğün? Pardon bir dakika, evlenmeden önce ev tuttunuz, ev dizdiniz. O zaten bambaşka bir şey. O beni zaten komple bu şeye sürükleyen, yani bu psikolojiye sürükleyen bir şey. Neden? 120 metrekare bir ev tuttum ben. Yani tamam, ev güzel hani İki site. kişi 120 metrekare. Ama hani oturduğumuz yer 20 metrekare. Geri kalan bir yer var, dinlenme odası diye bir şey çıkmış. Bu yaşıma kadar ne duydum ne işittim ben böyle bir şey. Nasıl yani? Kim orayı kullanıyor? Ya eskiden aslanım şey olurmuş ya, böyle hani misafirler gelirdi, böyle annelerimiz işte orada kırılmasından korktuğu böyle fincan takımı Salonlarımız gibi var. bir şey. Öyle düşündüm yani, 100 metrekaresi zaten o dediğimiz yer, hani misafir gelecek de 40 yılın başı orada kalacak da. Evet öyleydi. Hani salonlarda her şey, kıymetli şeyler, koltuklar oturtmazlardı anneannelerimiz. Kapıyı da kapatırlardı. Misafirden misafire açarlardı. Sizin evde de mi öyle bir yer vardı? Öyle bir yer var işte, dinlenme odası diyordu Özlem. Bizim oturduğumuz yer, 2 kişiyiz zaten. Çoluk yok, çocuk yok.
Siz girmemiş. küçük küçük odada oturuyordunuz. Oturuyoruz oraya da hani eşyayı doldurmuş böyle ama görebileceğiniz her şey yani ütünün son modeli, koltuk bilmem ne koltuk, L koltuk falan bir şeyler diyordu. Ne diyorsa hepsinin son modelini aldım ona. Her şeyin en yeni çıkmış modelini aldım. Ama yani o eşyalar yani artık sırtıma o kadar binmiş ki yani uyku uyuduğumu bilmem ben kaç aydır. Perişan bir haldeyim. O yüzden geldim Çok ki yani masraf yaptın eve. aslanım şöyle söyleyeyim yani kabaca bir şey söyleyecek olursam ben size 600-650 bin net vardır. Sırf eşyalara mı? Eşyalara, depozito, site, aidatı, kirası. Peki şu an o ev ne durumda? O ev şöyle ben ayrılana kadar o evde yaşadık. Dediğim gibi çok zorlandım. Yani boşandıktan sonra kapadın mı evi? Şöyle söyleyeyim ben o bana bir tarih aralığı verdi. Dedi ki ben geleceğim hani kendime ait kişisel eşyalarımı falan alacağım. Ben de tamam dedim ama onun yüzünü görmek istemediğim için o kadar soğuttu ki benden yani aşktan, meşkten yani başka bir insanla evlenmek istemiyorum. O kadar soğutmuş beni. Dedim ki hani ne alıyorsa alsın yeter ki bir daha gözüm görmesin şunu. Anahtarı vardı zaten. Ben dedim evde olmayacağım. Sen dediğin saatte gel. Neyini alıyorsan git. Sonra eve bir geldim. Suratı falan 5 karış. Dedim ne oldu Özlem? Eşyaları çalmıştım. Kapıyı ben galiba yanlışlıkla aralı bırakmışım. Ne? Eşyalarımızın hepsi gitmiş aslanım. Hiçbir tane bir şey kalmamış. Benim kendi eşyalarım, biriktirmiş olduğum şeyler vardı. Böyle 3-5 köşeye attım. Hani kapatırım diye sağdan soldan arkadaşlarımdan borç aldım. 3-5 birikmişim vardı. Eşya ne varsa hepsi gitmiş. Bir dakika. Sözde kapıyı açık unutmuş, içeri hırsız girmiş. Yani tabii ki de o almış değil mi? Ya yani onu suçlayamam ama o almış diye düşünüyorum yani. Ben ona sorduğumda dedim ki hani nasıl olabilir böyle bir şey? Bana dedi ki ya dalgınlığıma geldi işte bir yandan Ama şimdi bak kamyonet... bir sitede oturuyorsunuz. Bir hırsız girse, bir kapı açık kalsa güvenlik zaten var. Koltuklar falan her şey gitti diyorsun. Hepsi gitmiş, hepsi. Bir kamyon dayaması lazım hırsızın eve. İşte şu an böyle düşününce ben de size hak veriyorum ama Sen o buna dönem, inandın mı? o dönem inandım. İnanmaktan başka çarem yok. Sen Çünkü kadın bunu böyle deyince kapıyı açık bırakmışım, eşyalar gitti deyince inandın mı o gün? hani maalesef inanmak zorunda kaldım çünkü başka şansım yok. Psikolojim alt üst olmuş bir şekilde. Böyle söyleyince inanmaktan başka bir hani bana da tamam saçma geliyor şu an düşündüğüm zaman ama o zaman gerçekten yani ne söylese inanacağım bir kıvamdayım. İnanılmaz saçma bir Git hikaye. güvenliğe sor o anda zaten her şeyi söyleyecek. Özlem Hanım geldi, eşyaları yükledi, gitti diyecekler. Nereye giriyorsun güvenlik var işte ama o an düşünemiyorum ki. Kafa yerinde değil. Sen Özlem'le evlenmeden önce onun hayatıyla ilgili, geçmişiyle ilgili ne biliyordun? Onun geçmişiyle ilgili şöyle söyleyeyim, bana anlattığı çok az bir şey vardı. Annesi babası yıllardır orada yaşıyor. Kendisi 5 yıldır İstanbul'a gelmiş. Daha önce dedim ne iş yapıyordun peki hani buraya gelmeden önce, İstanbul'a gelmeden önce? Birkaç güzellik merkezinde çalışıyormuş. Sertifika falan alıyormuş yani güzellikle ilgili. Başka da bir şey sormadım ben hakkında. Anlatmayı da sevmezdi zaten kendisi. Pasaportu var mıydı mesela? Pasaportu vardı. Hiç baktın mı içine? Yani Yani yurt dışına seyahate falan gidecek bir fırsatınız olmamış. Kısacık Olmadı, bir evlilik yok. zaten. ya Ama hiç vardı ama hani insan eşine güvenmeyecekse o an kime güvenecek? hani ne bileyim bir Güvenmek Almanya'ya istedim. gidiyor, pasaportunu gördün mü, çantasına attı mı ne bileyim. Yok. Hiç bakmadın. Hiç bakmadım yani. Güvendiğim için yalan konuşmayacağını düşünmüştüm. Peki o annesine gitti. Senin anladığım kadarıyla onun Almanya'daki ailesiyle çok haşır neşir değilsin. Yok Hiç değilim. bir FaceTime'dan yani İlk kere, görüntülü evet. konuşarak zaten kızı istemişsin. Bir de amcasını tanıyorsun. Amcasını tanıyorum evet. Bir de asıl burada İrem Hanım var. Onun en yakını. Bu süreçlerde onunla konuşabildin mi? İrem'in ben zamanla şunu fark ettim. Bence onların ikisi beraber hareket ediyorlar her şeyde. Yani ben evet tesadüfen benimle tanıştığını düşünmüştüm ama şu an hayatımdan Özlem çıktıktan sonra çünkü ona izin vermiyordu benim düşünmeme. Hep başka bir şekilde beni meşgul ediyordu. Başka bir dert sahibi ettiği için ben şu an düşündüğüm zaman bence bu ikisi beraber hareket ediyorlar. Ben daha önceden bunların tanışıklığı olduğunu düşünüyorum. Yani kasıtlı olarak benim hayatıma girdiğini düşünüyorum Özlem'in. Yani hiçbir şey bilmediğimi fark ediyorum şu an ya. Bana sadece ben güzellik merkezinde birkaç tane şeyde 1-2 ay çalıştım. 5 yıldır İstanbul'dayım. Anam şu babam şu dedi. Hani böyle hakkında bir şey bilmediğimi fark ettim. İrem konusunda şöyle. İrem
zamanla bizim o arkadaş çevremdeki insanlarla teker teker her bir ferdiyle tartışmaya başladı. Özlem'le benim bu tartışmalarımızdan evliliğe, boşanmaya giden yolda... Yani sana doğru yol gösterenlerle mi? Evet, yani bir şekilde böyle her gün birisiyle tartışmaya başladı. Sonra da zaten bu İstanbul'u hani ara ara sevmediğini de söylüyordu. Bu kalabalıklık bana göre değil falan diyordu. En son duyduğumda İrem İzmir'e gitmiş. Benim başka hiçbir şekilde İrem'le ilgili bildiğim aramadın hiçbir şey mı? yok. Arıyor muydun? Açıyor muydu konuş? Ya hani Sormadın mı sonuçta hiç? bir şeyde kıskançlık olduğu için Özlem'de en yakın arkadaşı da olsa yani pek şey yapmazdım. O toplara girmiyordum yani kızlarla pek telefon alışverişine girmiyordum. Sosyal medyası falan da yok diye biliyorum zaten. Peki bu İrem, işte anne baba yok, İrem'in bu herkesle sana yol gösterenlerle kavga edip iletişimini kesmesi. Bunları hep böyle birleştirince ve bu kızın bu kadar maddiyatçı oluşu, kısa sürede de evliliğini bitirip alacağını alıp gitmesi. Sen de böyle hiç ya ben dolandırıldım mı ya da bunun gibi bir durumun içine düşündürttü mü seni hiç? Şu an düşündüğüm zaman dolandırıldığımı hissediyorum. Ama o aşamadayken hissedemiyorum. Hissetmemişsin Şu an hocam. hani dediğim gibi İrem'le bir yol izlediklerini fark ediyorum. Yani Peki sen düzenli. benden tam olarak ne istiyorsun Hasan? Aslanım bu benim borcum, bankaya olan borcum 800 bin liradan daha fazla. O kadar çok ki hani aldığım maaş belli benim, borçlar belli. Bunları kapatmak için arkadaşlarımdan aldım. Onu kapatsam 12 var, onu kapatsam öteki banka var. Doğru. Şimdi 5 bin lira benden para istemişti, tamam demiştim. Her ay 5.000 lira mı Her veriyordun? ay 5 bin liraydı. Ben Ne onun için bile- veriyordun bunu? Çocuğunuz bir yıllık evlisiniz. Çocuk Yok, var mı? çocuğu düşmeye vaktimiz olmadı ki zaten. Bir yıllık evliliğimiz vardı. 5 bin liralık nafaka vermişti. Hani onu da bir şekilde ilk zamanlar kapatmayı başarmışken şu an ben bir kuruşun hesabını yapıyorum aslanım. Bir dakika, ne nafakası veriyordun sen ona? Yoksulluk nafakası diye bir şey varmış. Bir de bunun artışını istiyor benden. 10 bin lira diyor. Ben şurada 5 kuruşun hesabını yaparken ben hala daha da diyor ki yok diyor 10 bin lira olsun diyor. 10.000 lira mı ödüyorsun şu an her ay? Ya birikti şu an onu bile ödeyemiyorum ki ben. Nafaka borçların da birikti. Hiçbir şekilde ödeyemiyorum. 5-6 aydır onun nafakasını ödeyemiyorum. Bir de 10 bin lira yaptı. Hani Senin 60-70 bin lira da daha ona borcun var bu ona kadar var, verdiklerin. Yani bitmeden başka bir şey çıkıyor. Dert bitmeden başka bir dert çıkıyor. Bu sefer ben faizler artıyor bu süreçte. Ha bir de neyin nafakası çıkılmaz ya? bir şeyin Evlenmişsin, içindeyim bir yıl evli kalmışsın. Onun da zaten bir kısmını annende geçirmişsin. Eşyaları da çalıp gitmişsin. Sen bir de üstüne nafaka bağlandı Ben kadına. bir de şöyle bir şey zannediyordum. Hani dedim ki tamam. Ha, bir çocuk şey- olur tamam. Çocuk da İşte yok. öyle zannediyordum. Dedim ki hani tamam bir hata yaptım, evlendim, bu kadar borca girdim, düşüncesiz hareket ettim. Çocuğum yok dedim. En azından nafaka olmayacaktır diye düşündüm. Çocuğumuz olmadığı halde ben nafaka ödüyorum. 10 bin lira talep etti. Mahkemeye veriyorum, bir sonuç çıkmıyor. Yani vermek zorunda kaldım. Hani işin içinden ben çıkamıyorum şu an aslanım. Ben anlayacağımı biraz anladım aslında Hasan. Şimdi Enis bana oradan işaret yapıyor. Diyor ki biz Özlem Hanım'a ulaştık diyor. Ben şimdi gideceğim. Müsaade edersen bir onu arayacağım. Buraya davet etmeye çalışacağım. Yine biraz numara yapacağım. Çünkü bunları yapan biri planlıysa ve farklı amaçlarla yapıyorsa buraya gelmeyi kabul etmeyecektir. Ama mağduriyetini anladım. Bana müsaade et gideyim arayayım. Onu buraya getirmenin bir yolunu bulayım, tamam? Tamam. Müsaadesiz aslanım. Sen beni şans Güveniyorum masasında bekle. Güveniyorum size, ikna edeceksiniz. Elimden geleni yapacağım, merak etme. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Özlem Hanım'la ilgili ekibim çok ciddi bir araştırma yaptı ve çok garip bilgilere ulaştık. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Özlem Hanım'ın Hasan Bey'den önce bir ya da iki kez evlendiğini, boşandığını ve evliliklerinde yine İrem Hanım'ın aracı olduğunu ve boşanma sebeplerinin de Hasan Bey'le olan evliliğinde yaşadığı sorunlar olduğunu tespit ettik. Şimdi belki eğer yapabilirsek yayın içinde boşandığı eşlerini programımıza dahil edeceğiz. Şimdi ben Özlem Hanım'ı arayacağım ve onu buraya programa davet edebilmek için bakalım yeteri kadar çaba sarf edebilecek miyim?
arıyorum. Benim buyurun. Özlem Hanım merhabalar. Star TV'den arıyorum. Bir şansım olsa programından. Müsait misiniz? Ay kapatın. Ben böyle şeylerle uğraşamam ya. Özlem Hanım. Telefonu yüzüme kapattı. Bir daha arayacağım. Anlamadı bence bile ne olduğunu. Alo. Özlem Hanım beni dinlemediniz ama ben Star TV'den arıyorum. Siz şaka mısınız? Hayır şaka yapmıyorum. Sizin için bırakılmış bir hediye var ama. Kapatmayın Ne telefonu. hediyesi? Hediye var sizin için bırakılmış. Hiç programımızı daha önce izlediniz mi bilmiyorum. Böyle siyah bir araba geliyor, bir kasa var. Hatırladınız mı? İçinde Ne kasa... programı demiştiniz? Bir şansım olsa. Ben programın sunucusuyum Aslı Özkaya. Ve bana hediye var. Size bir hediye var. Şaka falan değil bu değil mi? Şaka falan Gerçek. değil. Hatta gerçek olduğunu anlamak için hemen evinizin penceresinden de bakabilirsiniz. Müsaitseniz hemen aşağıda inebilirsiniz. Ay, Kasanın içinde hediyemiz değerli bir hediye. tamam geliyorum. Tamam inince sizi yeniden arayacağım. Ya kasada ne var bilmiyorum bu arada. Sadece bilerek değerli bir hediye dedim ki insin diye paraya önem veren biri olduğu için. Evet, inmiş. Şimdi bir arayalım. Kasadan zarf, mektup falan çıkmasın da. Alo. Özlem Hanım inmişsiniz araca. Evet. Tamam, sağ tarafınızda bir kasa var gördünüz mü? Evet gördüm şu anda. Kasanın üstünde bir zarf var. Zarfın içindeki şifreyle hemen kasayı açın. Bunlar benim altınlarım. Altın mı çıktı kasadan? Evet. Ama ben bunları kaybetmiştim. Ya kaybettiğim için çok üzülmüştüm ben. Peki bu altınları kim koymuştur kasaya? Programa kim başvurmuştur sizinle barışmak ya da buluşmak için? Bu Hasan. Evet, Hasan Bey başvurdu programa. Sizinle görüşmek istiyor. O altınlarla birlikte buraya gelir misiniz? Hasan benimle görüşmek istiyor. Evet, biraz önce kendisiyle Hasan. biraz önce kendisiyle konuştum. Çok aşık olduğunu söylüyor size. Demek ki benden ikinci bir şans istiyor ki bunları bana geri ver. Tamam telefonda değil de burada yüz yüze yapsak bu konuşmayı. Hı hı, evet. Hadi gelin o zaman ben sizi bekliyorum. Tamam. Geliyorum. Bekliyorum Özlem. Kırmayacağım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi kırmayacağım diyor bir de yani altınları gördüm gelmeye karar verdim demiyor da Özlem Hanım. Yalancı olduk. Ne yapayım? Allah günah yazmasın. Onu buraya getirmem gerekiyordu. Böyle bir oyun yaptım ufacık. Her şey gerçeklerin ortaya çıkması için sonuçta. Gelsin bakalım bize neler anlatacak. Merhaba Aslı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim şükürler olsun siz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir aşk hikayesi dinledim eşinizden, boşandığınız eşinizden. Sizi görmek istiyordu. Yani ne anlattığını bilmiyorum şimdilik ama öyledir. Peki siz ne anlattığını tahmin edebiliyor musunuz? Yani Ya- yaşadığınız bu bir yılda olsa, kısa sürede olsa bir evlilik var. Evet, aslında ilk başlarda Hasan'ı sevmiştim. Sonra günden güne evin içindeki şiddet artınca, Şiddet. evet, Şiddet mi gördünüz? evet. Dövüyor muydu sizi? Yani birebir fiziksel diyemem. Fakat psikolojik, sözlü, ailevi, her türlü baskıyı gördüm ben. Kayınvalidenizle aranız kötü müydü mesela? Evet. Kötü müydü?
Kendisi beni hep ezdi. Ezdi sizi. Evet. Ne yapıyordu mesela? Hasan da bunlara hiçbir sesini çıkartmadı yani. Ezdi derken sık sık görüşür müydünüz? Maalesef. Daha evlendiğimizin ilk haftalarında eve misafirler, çağırmalar, kekler, börekler, yani beni bir hizmetçi gibi kullandı ve evde. Sürekli size geliyordu, bir de arkadaşlarını mı getiriyordu? Evet, Sizden de hizmet mi bekliyordu? evet. Beni o evin içinde hizmetçi gibi kullandılar adeta. Peki Hasan Bey buna bir şey demiyor muydu? Hani eşim daha yeni evliyiz anne, dur bir cicim ayları vardır ya hani sevgili O hep izleyiciler. dedi ki annemdir, idare et. Çok düşkün annesine zaten. Evet. Ben de idare ettim elbet, etmedim değil ama yani bir yere kadar artık. Dayanamadım, bunaldım. Sizin ayrılık sebebiniz kayınvalideniz mi aslında? Evet, Ama şiddet de gördüm diyorsunuz. Evet. Anladığım kadarıyla duygusal şiddet gördünüz. Ne yapıyordu mesela Hasan Bey size? sözlü. Hiç de onu yapacak bir adama benzemiyor ama. Allah Allah. Onun öyle görünmesine aldanmayın. Psikolojik baskı, mobbing. Tabii evin içinde. Mobbing. Evet. Ne yapıyordu mobbing? Yani beni bize örnek ezmeye verirseniz çalışıyordu. daha iyi Mesela annesini kayırıyordu sürekli devamlı. Annem ne derse doğrudur. O her şeyi bilir. O her şeyden tasarruf eder. Sanki ben hiçbir şey tasarruf etmeyi bilmiyormuşum. Dünyada bir tek kendisi annesi biliyormuş Ama gibi. şimdi annesiyle de beraber yaşamıyorsunuz ki. Eviniz ayrı, barkınız ayrı. Ama o her şeyimize karışıyordu. Ve dedim ya, ilişkimizin daha evliliğimizin 1. haftasından itibaren bizim evimize kadın misafirlerini çağırıyor. Kendi gibi misafirlerini kendi evimizde ağırlıyor. Kendi evi gibi. Tabii beni hizmetçi gibi kullanıyor. Eşiniz de sizi müdafaa etmiyor. Evet, O da üstüne bir de mobbing yapıyor diyorsunuz. Evet. Duygusal şiddet uyguluyor. evet. Peki geçim sıkıntınız var mıydı ekonomik olarak? Hani bir Geçim de bunları sıkıntımız- çekiyorum bir de rahat da etsem gibi bir durum var mı yoksa? Geçim sıkıntımız yoktu aslında. Hani bonkör müdür Hasan Bey? Para harcar mı size? Harcar. Harcar. O konuda hakkını yiyemem ama eksikleri olduğu yönler çok fazla vardı. En çok sizi böyle ben ay o gün karar verdim Aslı Hanım. O gün dedim ki bu evlilik bitti. O ne oldu mesela? Bardağı taşıran son damla derler ya. Kayınvalidemin beni gaza getirip elimdeki altınlarımı sattırmaya çalışması. Düğün altınları mı? Tabii ki evet, bana takılan düğün altınları. Bana söz vermişti. Bana dedi ki sen o altınlarını bozdur şimdi kızım. Ben bunu sana geri ödemeli vereceğim dedi. Ve o altınlar bana bir daha asla geri dönmedi. Verdiniz mi altınları? Evet. Ve kendi kredi kartlarımı da patlattım. İnanın bildiğiniz gibi değil. Alışverişler yaptım hem kendime hem kayınvalideme hem akrabalarına. Kayınvalidemin akrabalarına bir de. Peki siz Alışveriş şimdi yaptım. anlattığınız kadarıyla kayınvalidenizi sevmiyorsunuz. Evet. Size böyle eziyet eden bir kadından Evet. var. Niye ona para harcadınız o zaman? Hasan yüzünden. O mu Yap diyordu bir kere anneme? bir şey olmaz. Zaten geri gelecek. Annem onu geri öder dedi bana. Kartlar gitti, düğün altınları gitti. Ve o para bir daha hiç geri gelmedi. Şimdi anlattığı kadarıyla Hasan Bey'in güzel bir evlilik yapmışsınız. Evet. Evlilik teklifi, işte düğün, çok güzel bir ev döşemişsiniz. İstediğiniz her şey olmuş. Ya aslında o da pek içime sinmedi ama tam dört dörtlük değildi yani. Benim kafamdaki tam olmadı. Yine yaptı yapacağını. Yine Allah razı olsun. Siz İnkar o destek edemem. verdiniz mi evin içini yaparken? Yoksa bütün parayı Hasan Bey mi ödedi? Tabii ki benim de çeyizlerim vardı içinde. Ha. Neler götürmüştünüz? Yani ev eşyası, çeyizlik şeyler. Mutfak eşyaları Evet. falan. Peki ne oldu onlara boşanınca? Boşanınca bizim eve hırsız girmiş. Benim haberim yok. Bana da Hasan söyledi ve Siz bir sitede oturuyordunuz değil mi? evet. Nasıl girmiş sitenin güvenlik kameraları, güvenlik görevlileri varken? Hiç bilmiyorum. Bir Bana kapı da- aralık kalmış, açık kalmış falan dedi Hasan Bey ama. İşte o zaman ben gitmiştim zaten o evden. Benim yokluğumda olmuş zaten. Siz yokken eve hırsız giriyor. Evet. Kapı da açık kalıyor. öyle Sizin olmuş. eşyaları da mı almış? Çeyizlerinizi falan. Ben eşyalarımı almaya gidecektim. Baktım eve hırsız girdi dediler. İnanamadım. Gittim. Gerçekten gördüm. Hiçbir şey yok evde. Evet. Gitti eşyalar. Evet. Üzüldünüz mü? Çok.
Şimdi çok üzücü bir şey aslında değil mi sevgili izleyiciler? Boşanıyorsunuz. Hanımefendi tam eşyalarını almaya gidecekken, kendine ait özel eşyalarını almaya gidecekken, Hasan Bey de evde yokken, hele ki güvenlikli bir sitede, her yerde kameraların olduğu bir sitede hırsızlık yapılıyor. Bir de öyle böyle bir hırsızlık değil. Koltuklar falan çalınıyor. Yani hani kapının önüne bir kamyonet gelmesi gerekecek düzeyde bir hırsızlıktan bahsediyoruz. Çok acı bir durum. Evet, nasıl olmuş? Çok Ben de üzülmüşsünüzdür hayretler eminim. içerisindeyim. Hala o şoku da atlatamadım ben. Çok acı. Evet. Gitti bütün eşyalar, özel eşyalar. Galiba onun altınları ve birikimleri de varmış Hasan Bey'in. Onları da almış hırsız. Onun altınları da zaten kayınvalidemiz bizden almıştı. Ha, öyle mi? Tabii tabii. Birikimini, Dedim ya. kasa mı vardı evde? Kasa vardı şöyle. Biliyor muydunuz siz şifresini? Altınlar önce Hı. bizdeydi. Hı. Sonra kayınvalidem dedi ki biz bunu bir düğünde takacağız. Ama sana geri vereceğiz dediler. Hı. O şekilde benden aldılar o altınları. Aslında o altınlar benim düğünümde bana takılan altınlardı. Benimdi yani. Anladım. Kız tarafına, kıza aittir zaten düğünde takılan Evet, altınlar. benim altınlarımı hani bir kereliğine takmaya diye götürdüler. Bir daha da Sonra bir görmedim. daha da o da gelmedi. Peki o altınlar şimdi kasadan çıkan altınlar mı? Programa başvururken kullandığı. Onlar annesinin altınları. Ha, annesine mi ait o altınlar? Evet. Niye kasaya sizin için koymuş onları? Hiç bilmiyorum. Ben de bunu öğrenmek için geldim aslında. Ha, siz bunu öğrenmek için geldiniz. Evet. Size mi Yani- verecek acaba onları? Bana hediye ettiyse eğer demek ki hala bir şansım olabilir yani. Demek ki hala bir şans istiyor benden. Siz de buna karşılık bir şans veririm diyorsunuz gibi bakıyorsunuz bana. Ya aslında bilmiyorum, kafam çok karışık da. Yani beni ikna ederse eğer, benim istediklerim olursa, gerçekleşirse, yerine gelirse evet. Ne o istedikleriniz? Ne yapması lazım sizi ikna Yani etmek için? değişmesi lazım Hasan'ın. Peki evlilik teklifini beğendiniz mi? Evlilik teklifini beğendim. Çok İyi miydi? içime sinmedi ama olsun. Ya Niye sinmedi? Ne eksikti? ben isterdim ki hani böyle teknede olmasını isterdim. Ya da lüks bir restoranda olmasını isterdim. Hasan da yaptı yapmadı değil ama benim istediğim ölçüde olmadı. Daha bir şaşalı mı olmalıydı? Ya ben öyle hayal etmiştim Hasan'ın durumuna göre yani. Durumu iyi mi Hasan Bey'in? Parası var mı? Çalışıyor çok şükür. Mesaileri Ailesinin durumu falan falan? da var. Evet. Çok içinize sinmemiş gibi konuşuyorsunuz. Sanki daha iyisini yapabilecek güçteydi ama yapmadı gibi konuşuyorsunuz. Evet. O gerçekten daha fazlasını yapabilecek birisiydi ama Bir de sonuçta yani evlilik bu. Her dakika olan bir şey değil mi? Sizin ilk evliliğiniz miydi Hasan Bey'in? evet, ilk evliliğimde. Ondan önce bir evlilik? Yok. İlk olunca da tabii insan diyor ki her şeyin en güzeli olsun. Ben gözlerimi Hasan'da açtım. Siz gözlerinizi Hasan Bey'de açtınız. O aşık mı oldunuz? Evet. Şu an anlatırken bile gözlerinizin içi parlıyor aslında. Bitmemiş gibi hissettiriyorsunuz bana aşk. Yani dediğim gibi Hasan eğer değişirse, eğer benim dediklerim olursa, ben buna ikna olursam Geri dönerim diyorsun. evet. Peki Özlem Hanım sizin aileniz nerede? İsteme falan olduğunda anneniz babanız yokmuş. Görüntülü konuşarak yapmışsınız. Evet, Almanya'dalar. Niye gelmediler Türkiye'ye? Kaç kardeşsiniz? Ben tek kardeşim. Bir tane kızları var yani. Hani bir kızı için insan Almanya'dan Türkiye'ye gelmez mi? Tek kızım evleniyor, ilk evliliği, anasız babasız olur mu bu işler? Evet, o zaman annem tedavi görüyordu, hastaydı ve Almanya'dan Geçmiş izin olsun. alıp gelemediler. Ağır bir hastalığı mı var? Evet, babam da ona bakıyordu, gelemediler o yüzden. Fakat ben onlarla görüntülü sık sık görüştüm. Haberleri vardı ancak annem kendini böyle bir süre toparlayamadı. O yüzden de Tabii bayağı uzun bir düğünde süre falan burada olamaz. tedavisi gördü. Siz annenizin hastalığının iyileşmesini bekleyip evliliğinizi yapsaydınız. Çok hızlı gerçekleşmiş her şey. Bir anda tanışmışsınız, 2 kere yemeğe çıkmışsınız, 3. görüşmede evlenmişsiniz.
Hani neden beklemediniz? Ya anne hastayken de bu işler nasıl içinize sindi? Ya şöyle Hasan gibi birisi daha önce hiç karşıma çıkmamıştı benim. Öyle birisi karşıma çıkınca da bir heyecanlandım ben içimden. Sonra- Kaçırmayayım mı dediniz? Yani evet biraz öyle oldu. Hasan da beni kaçırmak istemedi aslında. Annesiyle aranızın çok iyi olduğunu söylemişti bana. Yani annem onu çok seviyor falan demişti. Şimdi siz kayınvalide sorunları da üstüne eklenince ben o yüzden boşanmak istedim Yani diyorsunuz. Şaşırdım İlk açıkçası. zamanlar kendilerini bana öyle gösterdiler. Ha, ilk Sonra- zamanları iyiydi. Evet, sonra değişmeye başladılar. Kendi hükmü geçsin istediler. Kendi sözleri dinlensin istediler. Beni biraz aşağı ittiler. İkinci plana attılar. Evet, psikolojik olarak ben çok yoruldum. Peki siz yoksulluk nafakası alıyormuşsunuz. Evet. Çocuğunuz yok. Neden böyle bir talepte bulundunuz? Şu an ben çalışmıyorum. Aslında Hasan'ın psikolojik baskıları ve ailesinin psikolojik baskıları yüzünden hala tedavi görüyorum. Ya bende bıraktığı hasarlar çok büyük. Size anlatılır gibi değil. Mesela hırsız olayını da benim üstüme attılar. Suçladılar sizi. Evet. Siz şu anda psikolojik destek mi alıyorsunuz? Evet. O parayı oraya mı kullanıyorsunuz? Evet. Bunun için de bunu talep ettiniz. Çalışamıyorsunuz bir de bu yüzden. Evet. Psikolojiniz bozulduğu için. Peki 10.000 lira istiyormuşsunuz. Ama bu bana verilen bir hak ve benim altınlarım da gitti. Yani benim düğünümde takılan altınlar gitmedi. Kayınvalidemin bana söz verip de göndermediği altınlar yerine geri gelmedi. Benim kredi kartlarım patladı. Bunlardan hiç söz edilmedi galiba sanırım Yok, size. söylemedi hiç. Evet, her şeyi kendi taraflarından söylemişler. O zaman ben söylüyorum ki bunlar yalandır. Peki siz o zaman 10.000 lira bile yetmez. Şimdi kartlar falan patladıysa siz çalışmıyorsunuz da Evet. daha fazla olmalı diye bile düşünüyor olabilirsiniz. Tabii ki. Ne kadar olmalı mesela sizin En aylık az nafakanız? 20-25 bin yani. Benim zararım zaten çok büyük. Talep ediyor musunuz mahkemeden artması için? Evet. Başvurdunuz. Şimdi bu kasadan çıkan altınlar kayınvalidenizin demiştiniz bana. Benim. Ama şu bugün anda. sizi buraya davet etmek için kasaya konuyorsa Benim. herhalde bu altınlar sizin mi? Hediye dediniz, kendisi koymuş. O zaman benim. O zaman sizinle barışmak istiyor Hasan Bey. Evet, ben de öyle anladım. Bunları da size barışmak için hediye gibi mi düşündünüz? Şu an ben öyle anladım ama gerçeği de sizden öğrenmek istiyorum. Aslında sizinle ne konuştu? Valla ben biraz anlattım işte zaten. Aslında ben sizi bir araya getirip bunların hepsini birlikte yüz yüze konuşmanızı çok arzu ediyorum. Siz Hasan Bey'le görüşmek istiyor musunuz? Evet, Barışmak istiyor musunuz? evet. Tamam. Şimdi ben Hasan Bey'in yanına gideceğim. Siz bir kendinizi toparlayın, şöyle bir hazırlanın. Tamam. Sizi Hasan Bey'le orada bekliyor olacağız. Bütün kafanızdaki soru işaretlerini sorabilirsiniz. Yalnız bir şey daha soracağım. Hasan Bey sizin ilk evliliğiniz değil mi? Tabii, Daha önce evlilik yapmadınız. evet. Tamam. Şimdi bana müsaade edin. Ben kalkıyorum. Hasan Bey'in yanına gidiyorum. Sizi de şans masasına bekliyorum. Tamam. Müsaadesiz. Heyecanlı gözlerle bakıyorsun. Heyecanlıyım. Ah Bekliyorum. Hasan, ah o altınları niye koydun kasaya? Aslanım, Bu kız Altınları- zaten paracıl biliyorsun. bilmez miyim? Bildiğim için zaten gerçek Ee? altınları değil, sahte altınları. Ha, sahte koydun. Çünkü başka türlü onun gelmeyeceğini biliyordum ben. Ben malımı tanımaz mıyım aslanım? Zaten o altınlar buraya onu getiren en büyük Muhtemelen o sebep. şekilde geldi. Başka türlü gelmez o. Ben o altınlar muhtemelen sana verildi ve hediye edilecektir Hasan Bey tarafından falan dedim. Bilgin olsun, gelince bozma. Sahte Tamam. olduğunu da söyleme. Tamam. Çünkü neden? Bilmiyorum sen biliyor musun ama geçmişinde boşandığın eşinin başka bir evliliği var. Başka evlilikleri var hatta. Haberin var mı? Nasıl yani? Özlem evli miymiş? Evet, daha önce evliymiş. 2 tane evlilik yapmış. 2 tane bir de.
Ben de şunu anlamıyorum. Yani bir insan, bir kadın bunu nasıl saklar? Ya bu ortaya çıkacak bir şey zaten. Ha, işin enteresan diğer tarafı da şu. Sen nasıl araştırmadan körü körüne bu kadar saf olamazsın ya Hasan? Hani bir kadını araştırırsın, bir TC numarasını alırsın, bir E-Devleti'ne girersin ya bir pasaportuna bakarsın. Körü körüne evlenmişsin ya. Aslanım bir de değil, 2 evlilik yapmış. 2 evlilik yapmış ve işin kötüsü sen bunlardan bir habersin. Ve yani çok üzülüyorum, acı bir şey ama yani bu kadın doğru bir kadın değil. Doğru bir kadın değil yani dolandırıldığın gibi görünüyor şu anda. Gibisi fazla aslanım. Yani Dolandırmış. kadının yola çıkma sebebi belli. İnsanı bir de aptal yerine koymuyor mu? Hem öyle hem bir sürü de şey söyledi annenle ilgili, yaşadıklarınızla ilgili, senin mobbinginle ilgili, evin içindeki şiddetle ilgili. Mobbing bir mi? hizmetçi yani bir hizmetçi bile yaptılar beni dedi. Ya o kadar çok şey söyledi ki düğün altınlarım gitti dedi. Şaka gibi bir insan o. Yemin ediyorum hepsi yalan ya. Yazıklar olsun yemin Hiç ediyorum. tanımadığın biriyle aynı evi paylaşamazsın. Biraz araştırman gerekir. Ya eskilerimiz hep yapardı ya. Babalarımız yapardı. Erkek tarafını hep araştırırlardı. Kızımıza bir zarar gelmesin diye. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki görüyoruz işte. Ya kadınların da araştırılması lazım. Annem de yani baskı yapınca bir an önce evlen deyince işte hiçbir şekilde araştırmadan güvenmek En istedim büyük yani. yanlış aslında bak biz izleyicilerimize senin vesilenle de aslında neyin yapılmaması, neyin de yapılması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Ben yandım başkası yanmasın. Yanmasın. Ben battım yani ya öldüm bittim ben gerçekten. Hala da yetmiyormuş gibi bir de beni suçlamış. Şimdi buraya gelecek birazdan. Tamam mı? Hiçbir şey için bozuntuya verme. Sadece dinle. Senin ona aşık olduğunu ve barışmak istediğini zannediyor. Çünkü başka türlü buraya gelmezdi. Şimdi ben her Nasıl şeyi, istiyorsan bak telefonumu öyle da olsun. buraya getirdim. Ben her şeyi birazdan açık açık ortaya çıkaracağım. Sen bana bırak. Ama onu itme. Altınların sahte olduğunu söyleme. Sanki onu gerçekten kazanmaya gelmişsin gibi çaktırmadan davran. Güveniyorum size. Tamam mı? Bana bırak. Her Tamam. şeyi masaya dökeceğim. Birazdan açık açık ortaya çıkaracağım. Çünkü birazdan gelecek buraya. Tamam? Merhaba. Hoş geldin. Gel. Merhaba Aslan. Merhaba. Özlemiş misin? Evet, Hasan'ı çok özledim. Şimdi sana güzel bir haberim var. Önce güzel haberleri vereyim. Altınları sana hediye etmiş Hasan Bey. Wow. Evet. Onları belki de satarsın. Hani kredi kartı borçların var falan diyordun. Borçlarını kapatırsın. Bir rahat nefes alırsın diye düşündük biz. Yani Hasan bu konuda şaşırttı beni gerçekten. Peki şimdi bugün güzel bir haberle başladık. Altınlar senin. İstediğin gibi kullanabilirsin onları. Hasan Bey'in sana hediyesi. Ama ben biliyorsunuz her şeyin aslı astarı ortaya çıksın isterim. Severim. Doğruları konuşalım, gerçekleri konuşalım bu masada. Gizlenen şeyler varsa en önemlisi de onları açığa çıkartalım. Şimdi ben sana sordum. Dedim ki bundan önce bir evlilik yaptın mı? Yani bu konuyu neden burada açıyorsunuz ki? Çünkü sen bunu eşinden gizlemişsin. Bu böyle evleneceğin adamdan gizlenilecek bir konu değil. Tamam. Sen daha önce hem de bir kere değil 2 kere evlilik yapmışsın. Yok böyle bir şey. Nasıl yok? Ay, yok yani önceki o formalite evliliğiydi. Öyle kağıt üstündeydi o. Gerçek değildi. Gerçek değildi. İkincisi de mi gerçek değildi? Biri gerçek değildi, öbürü de mi gerçek değildi? Hayır yok böyle bir şey. Allah Allah. Evlilik dediğiniz Niye öyle formaliteden herkesle- evlendin? Ya, o zaman Almanya'da... Alo. Alo, Kiminle görüşüyorum? Şakir ben. Şakir Bey merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben Star TV'den arıyorum. Bir şansım olsa programından. Size küçücük bir soru soracağım. Haberiniz var zaten benim sizi aradığımdan. Daha önce ekip Evet, arkadaşlarım görüştü. Özlem Hanım diye birini tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Beni dolandıran Özlem Hanım'ı. Neyiniz oluyordu sizin? Benim eski eşim
Eski eşiniz. Dolandırıldım dediniz. Nasıl oldu? Anlatır mısınız bana lütfen? Bu kadın benimle evlendi aslanım. Sonra evi terk etti. Bir de üstüne boşanma davası açtı. Peki nafaka falan aldı mı? Nafaka da aldı. Bir de ne hikmetse o boşanma davası açtığı süreçte benim evim soyuldu. Bu kadın öyle hiç düşündüğünüz gibi birisi değil. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok mersi Şakir Bey. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bu bize yeter. Aynı şey birebir şu an ben sanki kendimi... Hayır, ben bu kişiyi tanımıyorum. Ben tanımıyorum. Yani Hayır. ne demek tanımıyorum kızım? Görmüyor musun? bu bana Aynı şeyleri yaşatmışsın sen ya. Komple kurulmuş Yani ne olmalı. Ben komplosu? tanımıyorum ben Şu bu Komple dünyadaki birini. kurulmuş bütün herkes olmalı. doğru, bir tek sen mi yanlışsın Tamam, ya? komple kuruldu o zaman. Biz şimdi araştırmalarımızdan sonra 2 evlilik Herkes bulduk. yanlış, bir tek sen doğrusun. Şakir Bey'le görüştük. Şimdi Orçun Bey. Dinle. Alo, merhabalar. Merhabalar. Kiminle görüşüyorum? Orçun ben. Orçun Bey merhabalar. Ben Star TV'den arıyorum. Aslı Özkaya. Arayacağımı biliyordunuz. Ekip arkadaşlarım haber vermişti değil mi? Evet biliyorum. Tamam. Şimdi size küçücük bir sorum var. Çok vaktinizi almayacağım. Özlem Hanım diye birini tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Neyiniz oluyordu sizin? Eski eşim benim. Peki. Ne zaman boşandınız? 3 yıl önce falan. 3 yıl önce falan boşandınız. Neden ayrıldınız Özlem Hanım'la? Anlatabilir misiniz? Özel değilse nasıl ayrıldınız? Ya beni dolandırdı. Al. Bu sebepten dolayı ayrılmıştık. Al buyur işte al. Sizi dolandırdı. Evet beni dolandırdı. Nasıl dolandırdı? Ne yaptı mesela? Neyinizi aldı? Önce benimle evlendi. Sonra bir arkadaşıyla işe girdiği güzellik merkezi açacağını söylemişti bana. Hı hı. Çünkü Hep aynı eşimlerim- tanrı. Arkadaşının Hep aynı adı tantana. neydi? Arkadaşının adı neydi? İrem diye birisiydi. İrem diye bir kız. Şu şeyi de sorabilir misiniz? Şu eşyalar ne olmuş? Aynı hikayeyi mi anlatmış? Peki bir sorabilir şey misiniz soracağım ya? Orçun Bey. Siz boşanırken evin eşyalarını kime verdiniz? Sizde mi kaldı, Özlem Hanım'da mı kaldı? O süreçte benim evim soyuldu. Al, Üstelik al işte. annemin eşyaları, takıları Ya sen nasıl bir kadınsın ya? hepsi alındı yani. Sen nasıl Ev bir soyuldu, kadınsın sen? annenizin takıları Bunları sen gitti. ayarladın değil mi? Evet ne hikmetse böyle oldu. Tamam, çok teşekkür ediyorum Orçun Bey. İyi Ya günler. sen nasıl bir Geçmiş kadınsın olsun bu arada. Ya sen nasıl bir adamsın? Ya hala beni mi suçluyorsun sen? Diyecek bir şey bulamıyorum ben sana Özlem. Ben de bu kadar şeye dayanamıyorum artık. Bunları biliyorum ki sen yaptın. Ya hala beni Sen suçluyor burada aslanım. beni suçlamak için bunca insanların önünde, hatta aslanımı da kullanarak, hatta bu programı kullanarak beni suçlamak Ya için ben yaptın. neymişim ya? Vallahi ben neymişim? Sen gerçekten neymişsin var ya. Ben bunları kabul etmiyorum aslanım. Size karşı kabalık yapmak istemiyorum. Çok özür dilerim. Programınıza saygım sonsuz ama ben gitmek zorundayım. Ben bunu dayanamam, katlanamam. Buyurun lütfen, buyurun. Zaten ben de devam etmek istemem. İyi günler. sizinle Böyle bir açıkçası. insan işte. Ee, Bu böyle bir insan. Üste çıkmak için her zaman böyle şeyler yapardı. Şimdi bak Yine burada aynı ciddi şeyi bir yaptı. suç Kaçmak iş. için. Burada ciddi bir suç var. Ekip arkadaşlarım şimdi polislerle zaten irtibat içinde. O gerekli yere gidecek birazdan. Gitsin, hak ettiği değer onun o zaten. Hak ettiği Cezasını değer... da çeksin. Dolandırıldım ben aslanım. Ben şikayetçiyim kendisinden. Dolandırıldım. Şimdi zaten O sana bir haberim daha kişileri var. dolandırmış Bütün zaten. bu kayıt aslında senin için bir delil mahkemede sunacağım. E- Muhtemelen bu durumun sonrasında da mahkemenin sonrasında zaten programa neden başvurmuştu Hasan Bey? Ben çok ciddi bir borcun içindeyim ve her ayda düzenli olarak nafaka ödüyorum. 10 bin lira yaptılar. 7 aylıkta birikti 70 bin lira borcum var. Bence o 70 bin lira da silinir. Bundan sonraki İnşallah, nafakalarında inşallah. Tek devlet istediğim- tarafından kesilecektir. İnşallah aslanım. Tek istediğim şu an bu. Amacına ulaşmış oldum programa Evet, başvurarak. çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Sana bundan sonraki hayatında da güzel, senin kıymetini, değerini anlayacak bir evlilik diliyorum. İnşallah. Yani biraz aşktan soğumuştum ama Haklısın. inşallah karşıma insan gibi bir insan çıkar diyorum. İnşallah Allah kalbine göre verir. İnşallah. Teşekkür ederim her şey için. Sağ Rica olun. ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bana göre sadakat bir insanın ulaşabileceği en üst mertebedir. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.